5.0 yaması lolloşu dedik ve Zayda'dan başlıyoruz. Zayda'nın diken bahçesi yeteneği 8 saniyeden 6 saniyeye düşecek ve diken türlerinin tükürenlerin canı 40 ile 628 iken artık 20 ile 260 olacak ve kapan kökleri 1.25 saniyeden 2 saniyeye kadar sabitlerken artık 1.75 saniyeye kadar sabitleyecek ve etki alanı ise düştü. 500 etki alanı varken artık 430 olacak. Gragas'tan devam ediyoruz. Vücut darbesi kullanarak ileri atıldığı esnada fıçı da kullanabilecek. Fıçı yuvarlanıp kullanabilecek. Bu da Gragas için Gragas mainleri sevindirdi diyebiliriz. Şampiyonların saldırılarının menzil artışı. Blitzcrank'in 3. yeteneği 200 iken 225'e çıktı menzili. Camille'nin 200 iken 1. yeteneği aynı zamanda 225'e. Jax'in 2. yeteneği 200 iken 225'e. Nasus'un 1. yeteneği 200 iken 225'e. Natulus'un 2. yeteneği 200 iken 225'e. Shyvana'nın 1. yeteneği 200 iken 225'e, Vay'ın 3. yeteneği 200 iken 225'e, Volibear'ınki 200 iken 225'e, Wukong'unki 175 iken 200'e, Sinzao'nunki 200 iken 225'e kadar menzil artışı çıktı. Umarım güzel olmuştur sizler için. Oyun içerisinde hemen bu gece deneyelim mutlaka. Görelim bakalım. Yeni eşyamızın özelliklerinden hemen hızlı bir şekilde bahsedelim. 3200 altına artık sahip olabileceğiz ve 300 azami can verecek ve 45 saldırı gücü verdikten sonra 20 yetenek hızı sağlayacak ve bu 6 saniyeli temel yetenek hızı kullandıktan sonra %25 artacak. Haşmetli Hydra ise 3000 altında sahip olacağız. 550 azami can verecek ve 505 artı %2.5 ilave can eşdeğer miktarda saldırı gücü kazandıracak ve Çelik Yürek ise 3000 altına sahip olabileceğiz. 700 can verecek, 150 tabancan yenilemesi ve 20 yetenek hızı verdikten sonra rakip şampiyonlara en fazla 700 birim uzaktayken 3 saniye güç toplayabilecek ve merhamet örtüsü can simidi kaldırıldığı yerine canınızı %35'in altına düşecek miktarda hasar aldığınızda 3 saniyeliğine %50 ilave eşdeğer miktarda can elde edilecek arkadaşlar. Randuin alametindeki kararlılık pasifi kaldırıldı. Yerine 5 saniyene azaltma etkileri öncesinden aldığınız hasarın yakın dövüşler için %25, menziller için %18 olacak şekilde 502'ye kadar artacak arkadaşlar. Zeki'nin ahengi taban yeteneklerinde 40 büyü direnci kaldırıldı. Yerine 350 azami can geldi. Ve peşinden de Runaan kasırgasını göreceğiz. Bedeli 2900 altın iken 3000 altın oldu ve saldırı hızı %35'e düştü 45'ten. 20 saldırı gücü ve 40 yetenek gücü artık verecek. Eskisi gibi 15 ve 30 değil. Ve eski paraya baktığımız zaman 500 altın elde edildikten sonra uluların tılsımına dönüşecekti. Artık 750 altın elde ettikten sonra olacak ve Yadigar Kalkanı da aynı şekilde, Hayalet Orak da aynı şekilde olacak arkadaşlar. Dağ Ejderi ruhu 210'dan 260'a çıkan hasar soğuran bir kalkan kazandıracak arkadaşlar. Bu bilginiz olsun, artık Dağ Ejderini alırken daha dikkatli oynayıp daha önemli noktalarda Dağ Ejderine sahip çıkın diyorum. Okyanus Ejderi ise 190 artı 136 ilave saldırı gücü verip %18 yetenek gücü ve artı %7.5 ilave can verecek 6 saniyede bekleme süresi olacak arkadaşlar. Buz ejderin ise %12'den %15'e kadar çıkan eşdeğer miktarda ilave gerçek hasar verecek. 15 saniye bekleme süresi 12 saniyeye düşmüş olacak arkadaşlar. Karşılaşmanın ilk 7. dakikasında minyon dalgalarından elde edilen paylaşımı deneyim azaltıldı. Baron koridoru ve orta koridorda oynayan tekli koridor oyuncuları daha fazla deneyim kazanacak. 7 dakikanın ardından deneyim değişikliğinin süresi dolacak arkadaşlar. Buradaki koridordaki de minyonları da görüyorsunuz. Mutlaka bu farm olayı çok önemli sizler için. Bu minyon olayı da çok önemli. Dikkatle izleyin ve dinleyin istiyorum. Ve artık farklı kamera açılarından da oyunu takip edebileceğiz. Bu çok güzel olmuş. Tabii ki kayıt aşamasından sonraki noktalarda edebileceğiz. Keşke oyunu oynarken de farklı kamera açılarını da kullanabilsek.